Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar kurunu inceleyelim. Dolar kurunda bizler için önemli kritik seviyeleri ve dolar TL kurunda düşüş olması halinde hangi seviyelere kadar dolar TL kurunda gerilemeler olabilir? Bunları kademe kademe sizlerle birlikte son dakika haberleri eşliğinde hem temel hem teknik analiz bakımından bulup yorumlamaya çalışalım. Dolarda aşağı yönlü düzeltme hareketleri olacaktır. Bunlar gayet normal hareketlerdir. Bu tür hareketlerde panik duygunuzu yenmeniz çok önemli. Şimdi çünkü birazdan anlatacaklarım doları takip eden arkadaşlarımız için önemli olacak ve dolar TL kurunda ilerleyen günlerde bizlerin ana hedef bölgesi olan 15 lira 50 kuruş seviyesine doğru dolardaki yukarı yönlü ana hedef bölgemiz henüz değişmiş değil. Bu beklentilerimiz hala devam ettiği için bizler teknik analiz yöntemiyle yaptığımız bu grafik çalışmalarımıza riayet edeceğiz. Çünkü bunlar bizim için önemli olacak sevgili dostlarım. Evet, şimdi dolar TL kurunda biliyorsunuz Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerin ılımlı ve olumlu geçmesinden kaynaklı olarak dolar endeksinde aşağı yönlü bir seyir izledik. Fakat bu aşağı yönlü seyir beklenildiği kadar çok aşağılara inmedi. Dolar TL kurunda bir 14.45 seviyesine doğru sizlerle birlikte bir düzeltme yaşadık. Fakat bu düzeltme zaten dolar TL kurunda bizlerin beklentileri doğrultusunda olan bir düzeltmeydi ve bu düzeltmenin haber akışıyla birlikte gelmesiyle birlikte dolar TL kuru buradan tekrardan hareketini yaptı. Dolar kurunda ilerleyen günlerde bizler için ana hedef bölgesine gidecek olan asıl beklenti yerimiz arkadaşlar Fed'in yapacağı faiz arttırımlarına devam etmesi. Fed bu faiz arttırımlarına devam etmesiyle birlikte de piyasada bir dolar kıtlığı yaşanacak sevgili dostlarım. İşte bu dolar kıtlığının yaşanacağı dönemlere denk gelirseniz sattığınız dolarınızı tekrardan geri almak ve piyasada dolar bulmak güçleşeceğinden dolayı dolardaki yukarı yönlü hareketler daha agresif ve daha sert bir şekilde şekillenecek. Bu hareketlerin yukarı gitmesi daha da hızlanacak. Bizler çünkü sizlere burada bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Dolar TL kurunda bakın arkadaşlar, şimdi orta vade ve uzun vadede sizlerle birlikte teknik analizlerimiz vardı. Biz bu analizlerde ne dedik? Şuradaki bölge dolar TL kurunda çok önemli bir bölge. Yani artık bu bölgenin üzerine biz dolar kurunda çıktığımız vakit yukarıda agresif hareketlerin başlayabileceği bir alan. Bu alan orta vade ve uzun vade dolar kurunu elinde tutanlar için çok önemli bir alan. Dolarda daha aşağı yönlü baskının devam edebilmesi için artık dolar TL kurunda bizlerin 14 seviyesi altında kapanışlar görmemiz şart. Eğer burada bir kapanışlar görmeye başlarsak o zaman elimizdeki ürünü bizler artık yavaş yavaş TL tarafına geçebiliriz. Ama 14 lira altında bir kapanış görülmediği müddetçe dolar TL kurundaki hareketler maalesef ki hala da yukarı yönlü devam edecektir. Bu Merkez Bankası'nın kurlara müdahil olmasıyla ve baskılamasıyla birlikte yukarı yönlü gidişler yavaşlayabilir. Bunlar gayet normal hareketlerdir ve Merkez Bankası'nın da piyasaları korumak amacıyla şok hareketlere izin vermemek babında bu tür hareketlerde baskılama yönüne gitmesi de gayet normal. Biz bu tür baskılamaların hangi gün geleceğini bilemeyiz. Sizler de bunu bilemezsiniz. Aşağı yönlü hareketlerde panik duygunuzu kontrol etmeniz de şart. Çünkü 14 liranın altında bir kur şu an için piyasalara da yararlı bir kur değildir sevgili dostlarım. Petrol fiyatlarına baktığınız zaman, mazot fiyatlarına baktığınız zaman, enerji maliyetlerine baktığınız zaman 14 liranın altındaki bir kur maalesef ki cari açığımızı da oldukça fazla etkileyecektir. Zaten biliyorsunuz cari açığımızdaki fazlalık bizi zorlamakta ve bu açığı kapatabilmek için dolar kurunda kademeli bir şekilde Merkez Bankası'nın da yukarı yönlü gidişe izin verecektir. Şimdi bizler için 14 TL alt seviyedir. Merkez Bankası burada benim düşünceme göre 15.50'ye kadar bu dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketin gitmesine izin verecektir sevgili dostlarım. Çünkü 15.50 şu an için piyasalarda kabul edilebilir bir rakam. Tabi bu 15.50 üzerindeki hareketler daha sonradan Fed'in yapacağı atraksiyonlar ve en önemlisi, bakın burası çok önemli arkadaşlar, Fed'in basmış olduğu trilyonlarca dolar para. Bunlar piyasada, daha doğrusu dünya piyasalarında, dünya ekonomilerinde enflasyonist baskının en büyük sebeplerinden biridir. Tabii bu para basımını sadece FED yapmadı.
Avrupa Merkez Bankası yaptı, Japonya Merkez Bankası yaptı, Çin Merkez Bankası yaptı, Avrupa Merkez Bankası yaptı. Bütün bu paralar şu an piyasalarda bolca dolaşmakta. Fed tarafı ve Powell'ın yapmış olduğu son açıklamalar tekrardan agresif bir faiz artışlarına Fed'in devam edebileceğini göstermekte. Çünkü önümüzde bir Merkez Bankası enflasyon raporları var. ABD enflasyon rakamları var. Bu rakamların yukarı yönlü beklentileri mevcut ve yüksek çıkacağı yönünde de kamuoyu araştırmaları da mevcut. Bütün bunların doğrultusunda bir 14 TL civarının altında ben bir kur oranı beklemiyorum sevgili dostlarım. Yukarıda bizlerin ilk kısada gideceğimiz hedef dolar TL kurunda 15 lira 50 kuruş seviyesine doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketler olacaktır diye düşünmekteyim. Ayrıca arkadaşlar bakın burası da çok önemli. Fed'in Mayıs ayıyla birlikte topladığı yani faiz artışlarından ülkeye çektiği dolarları yakma olasılığı oldukça yüksek. Burada artık fazlalık dolarları, piyasaya sürdükleri bu fazlalık dolarları enflasyonu düşürebilmek amacıyla yakmaya başlayacaklar ve bu paraların yanmasıyla birlikte de dolaşımda olan para miktarının azalması bizlere gelişmekte olan ülkelere yani Arjantin'dir, bu kategoride olan birçok ülke var. Bu türden ülkelerdeki kişilerin, vatandaşların dolara ulaşmasını daha da bir zor duruma düşürecektir. Bütün bunların etkileri piyasada olduğu sürece dolarda kademeli yukarı yönlü artışlarda maalesef ki kaçınılmaz olacaktır. O yüzden panik algınızda iyi kontrol etmeniz çok önemli. Bizlerin kademe bazında madem Forex'te işlem yapıyorsunuz. Bakın şimdi şurası 14.45 yani Forex'te ve Viyop'ta işlem yapanlar için şurası da 14.68. Burası bir kanal aralığıdır. Bu kanal aralıkları içerisinde hareketler günlük bazda takip edilebilir. 14.68 üzerinde bakın şurada 14.68 üzerinde gene bir kanal aralığı da 14.75 kanal aralığıdır. Takipte kalınması gereken ve günlük kapanışlarda takip edilmesi gereken kanal aralıkları 14.75 şurası gene bir 14.88 kanal aralığıdır. Bunlar hep bir kanal aralığıdır. Bu kanallar içerisindeki hareketleri sizler de takip edebilirsiniz günlük kapanışlardan. Bunlara göre kendinize pozisyonlar, kısa bazlı yatırım düşünenler için. Asgari ücretle geçinmeye çalışanlar var. Gene asgari ücret enflasyonun altında kaldı. Mart ayı enflasyonu da açıklanacak. Mart ayı enflasyonu ile birlikte asgari ücretlinin aldığı maaş ücreti de maalesef ki gene arkadaşlar enflasyonun çok çok altında kalacak. Bununla ilgili hükümetin Temmuz ayı içerisinde bir zam artışına gidebileceğiyle ilgili piyasaya haberler düştü. Bunun yanı sıra artık ekonomideki bu krizin iş adamları tarafını da rahatsız ettiği ve artık iş adamlarının da konuşmaya başladığını ve hükümeti faiz arttırması yönünde uyarmaya başladıkları bir döneme girdik sevgili dostlarım. Alt tabakanın rahatsız olduğu bu dönemlerde, asgari ücretlinin, emeklinin rahatsız olduğu bu dönemlerde artık işverenler de rahatsızlıklarını dile getirebiliyorlarsa demek ki o tarafta da bir sıkıntı başlamış demektir. Oradaki sıkıntının baş göstermesi demek ilerleyen dönemlerde işsizliğin de baş göstermesi anlamı taşıyacağından dolayı Allah işverenlerin de yardımcısı olsun diyelim sevgili dostlarım. Çünkü bu bir çıkmaza girer ise bu çıkmaz döngü maalesef ki en alttan en üst tabakaya kadar herkesi etkileyecek olan bir döngü şeklinde, ekonomik bir döngü şeklinde işlediği için herkesi bir türlü bulup rahatsız edecektir ve ilerleyen dönemlerde bunun patlamaları ve yansımaları da gayet sert olacaktır. O yüzden elinde dolar TL tutan arkadaşlarımız 14 lira seviyesi altında bir kapanış olmadıkça yukarıda bizler için en önemli olan kritik seviye 15.50 seviyesine kadar dolar TL kurunu takipte kalmalarında fayda var sevgili dostlarım. Hemen altın tarafına geçelim. Kısa kısa altını, sterlini, euroyu, gümüşü de anlattıktan sonra yayınımıza bir son verelim sevgili dostlarım. Kripto paralara da bakacağız. Evet, altın. Ons altında hemen başlayalım. Bakın ons altında bizler için şu bölge çok önemli bir bölgeydi. Ve bu 1920 seviyesi üzerinde ons altın kalmaya çalışıyor. Yine bu üçgen içerisinde ons altın hareketlerine devam edebilir ve bu yükselen trend çizgisinin altına sarkmaz ise 1900 dolar seviyesi önemli bir seviye. Şuradan geçen 1900 dolar seviyesi ve yukarıda da 1927 seviyesi. Evet, burada da 1927. Onu net alalım çünkü önemli olacak bu. Bir dakika sevgili dostlarım hemen. Evet, yukarıda da
1940. Evet, 1940. Şuradan geçen 1940 dolar seviyesi. Aşağıda da 1900 dolar seviyesi. Burada iki önemli seviye var. Ons altın takip edenler için. Bu 1940 seviyesini yukarı yönlü aşmayı ons başarabilir ve burada da kalıcı olabilir ise onsta bizler tekrardan 2000 dolar ve üzerine doğru hareketleri de görmeye başlarız. Hem ons bazlı olarak hem dolar bazlı olarak gram altın tarafına bakacak olursak da gram altın takip eden sevgili dostlarımız şu an itibariyle direncin altında, gram altında hareketler görüyoruz. Gram altında da tekrardan toparlanmanın başlayabilmesi için şuradaki önemli kritik direncin yani 950 direncinin üstünde gram altında kapanışlar görmemiz şart. Dünkü açıklamalarla birlikte dolar ve ons bazlı olarak aşağı yönlü hareketler sizlerle birlikte izledik. Ve buradaki seyrin 887 destek bölgesi ve 950 destek bölgeleri arasında gram altında sıkışmayı devam ettireceğini de söyleyebiliriz. Fakat gram altınla ilgili uzun vadeli videomuz var. Gram altınla ilgili bir uzun vadeli videosu soran arkadaşlarımız için buradaki bölgelerin takip edilmesi iyi olacaktır diye düşünmekteyim. Sevgili gram altın takipçisi arkadaşlarımız için. Gram altında artık bu bölgeler birer alım fırsatlarının yaşanabileceği bölgeler diye düşünmekteyim. İlerleyen günlerde gram altında hala da benim 1060 seviyesi önemli bir bölgemdir ve bu 1060 bölgesindeki bu hedef rakamımız o yüzden önemlidir. Gram altın takip eden arkadaşlarımız için de 1060 seviyesi hala takibimizde olacak önemli bir rakam. Gram altında ayrıca takipte kalmamız gereken önemli destek ve direnç bölgeleri 910 seviyesi önemli bir direnç bölgesi olacak. Tekrardan yukarı yönlü yükselişin devam etmesi için, kısadaki yükselişin devam edebilmesi için 910 üzerinde günlük kapanışları takip edeceğiz. Bu kapanışların gelmesiyle birlikte tekrardan yukarı yönlü 922-930 seviyelerine doğru gram altında da yukarı yönlü hareketleri takip edebiliriz. Bizler için aşağıda gene 880 TL civarından geçen bir destek bölgemiz var. Bu destekte önemli bir destek kanalı olarak gram altında çalışacak kanallar arasındadır. Evet, sterlin ve euroya bakalım. Euro ile başlayalım hemen. Euro'da bizler için önemli hareketler. Evet, Euro'daki yataylığı burada grafik üzerinde zaten sizler de görüyorsunuz. Bakın yatay bir seyir ve bu yatay seyir içerisinde hareket eden bir Euro. TL bacaklı kurlarda belirttiğimiz gibi Euro'da da tam bu alan 15.80 bölgesi bizim için artık önemli bir alan, önemli bir destek bölgesi ve bu 15.80 altında ben artık Euro'da da bir hareket beklemiyorum ve Euro'daki ilerleyen günlerdeki seyrin tekrardan 17 civarındaki ana hedef bölgesine doğru ilerleyeceğini düşünmekteyim sevgili dostlarım. Benim için 17 TL Euro'daki kısadaki ana hedef bölgesidir ve buradaki daralma ilerleyen günlerde yukarı yönlü kırılıp Euro'da 17 Türk Lirası civarına doğru gidecek ana hedef bölgesini başlatacaktır. Sterlin tarafına baktığımız zaman sterlindeki hareketler İngiltere Merkez Bankası zaten faiz artırımlarına başladı. Burada da bu şu tepeden geçen tam alan bizler için 19 TL destek bölgesi ve sterlinin de bu 19 TL bölgesinin altına hareketlerin geleceği ve kalıcı olmayacağı yönündeki zaten beklentilerim vardı. Burada da zaten kalıcı olamıyor. 19 TL kuvvetli bir destek bölgesidir sterlinde ve bu 19 TL'yi sterlin aşağı yönlü kırmadığı sürece orada da yön ilk etapta 18 liralar civarına giden bir sterlin olacaktır. Buradaki ana hedef bölgemizde 20 TL civarına doğru giden bir sterlin olacaktır. Bizlerin sterlindeki ana hedef bölgemizde kısada 20 TL'den geçen bölgedir sevgili dostlarım. Hemen gümüş tarafına bakalım. Gümüşteki hareketler ne şekilde? Evet, gümüş onsla hemen başlayalım. Bakın gümüş onsta zaten burada bir hareketimiz var ve takip ettiğimiz bir bölgemiz var. Bu bölge içerisinde gayet net hareketler yapıyor. Burada aşağı yukarı hareketlerin gelmesi de gayet normal. 24.60 önemli bir şuradan geçen alan 24.60 seviyesinde bulunan destek. Yukarıdaki önemli direnç bölgesi ise gümüşün onsunu takip eden arkadaşlarımız için 25 bölgesinden geçiyor. Buradanın ilerleyen günlerde bakın şöyle 25 diyelim. Bu 25 TL üzerine atması ve bir aylık kapanış yapması durumunda veya haftalık bir kapanış yapması durumunda buradaki ana hedef bölgemiz bizleri gümüşün onsunda 28 dolarlar civarına götürecek hareketi başlatacaktır. Buradaki ana hedef bölgemizde henüz değişmiş değil. Hala beklentilerimiz dahilinde olan hareketlerdir. Gram gümüşü hemen sizlerle birlikte değerlendirelim. 11.75 önemli sevgili dostlarım. Bakın 11.50 ve 11.75.
bu bantlar arasında hareket ediyor. Bu 11.75 seviyesi üzerine atmayı başarır ise tekrardan yukarı yönlü hareketlerinin devamı geleceği. Burayı da 12.10 ve 13.20 şeklinde ana hedef bölgemiz olan alanı da tamamlayacağı yönündeki beklentilerimiz değişmiş değil. ABD'nin dolar yakmaya başlamasıyla birlikte yine en iyi durumda olacaklar arkadaşlar gram gümüş ve gram altın yatırımcıları olacaktır. Onlar düşüşlerde olsun az zarar görecekler, yükselişlerde olsun çok kar görecek olan iki unsur ve iki değerli metal olacaktır diye düşünmekteyim. Kripto paraya hemen geçelim. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'deki son durum. Orada bir 47 bin dolar beklentimiz vardı ve tam dediğimiz gibi Bitcoin'de 47 bin 48 bin dolarda bir duraklama yaşıyoruz. Şu aralar bir sindirme hareketi Bitcoin tarafında yaşanıyor. Evet, bu Bitcoin'de de geri çekilmeler retest şeklinde algılanabilir ve geri çekilmeler de olacaktır. O yüzden bu 47 bin 48 bin dolar aralığını biraz elimizde TL bırakaraktan beklemek iyi olur arkadaşlar. Çünkü aşağı yönlü 48 bin 44 bin aralığında bir oyalanma, bir hareket yaşayabiliriz. Tekrardan ürünü alabilmek için, Bitcoin alabilmek için bu 47 bin 48 bin aralığından biraz TL bırakmak faydalı olacaktır diye düşünmekteyim. Ama ilerleyen günlerde yönün tekrardan yukarı yönlü devam edeceği ve 51 bin seviyesini ilk etapta Bitcoin'in test edeceği yönündeki düşüncem de değişmiş değil. Güzel göstergelerine baktığımız zaman iyi göstergeler. Stokastik indikatöründe de al sinyali devam etmekte. Buradaki al sinyali devam ettiği sürece de Bitcoin'de aşağı yönlü hareketler birer alım fırsatı olarak gözükmekte sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı, kanalımı dışarıdan seyreden tüm arkadaşlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.